Günde sadece 8 saat yemek yiyip geri kalan 16 saatte aç kalmak, bu gerçekten metabolizmayı ateşleyen sihirli bir formül mü, yoksa aslında sadece süslü bir kalori kısıtlama yöntemi mi? Bugün son yılların en popüler beslenme trendlerinden biri olan aralıklı orucun ardındaki bilime, kanıtlara hep birlikte bakalım. İşte bütün tartışma aslında bu sorudan çıkıyor. Yani yemeğin zamanlamasıyla oynamak, vücudumuzu daha verimli çalışan bir makineye dönüştürebilir mi? Hadi gelin bu sorunun cevabını kanıtların ışığında arayalım. Şimdi aralıklı orucun mantığını anlamak için önce şu metabolik anahtar denen kavramı bir anlamamız lazım. Bu vücudun yakıt kaynağını değiştirdiği an gibi düşünebilirsiniz. Normalde enerji için karbonhidratları yani glükozu kullanırız ama yaklaşık 12 saat aç kaldığınızda bu hazır yakıt biter ve vücut tamam şimdi B planına geçiyorum der ve enerji için depoladığı yağları yakmaya başlar. İşte bütün felsefe bu anahtarı çevirebilmek üzerine kurulu. Yalnız aralıklı oruç dediğimizde tek bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu aslında bir şemsiye terim. En popüler olanı zaman kısıtlı yeme. Hani şu meşhur yemeği 8 saatlik bir pencereye sığdırma olayı. Ama bunun yanında haftanın 2 günü çok az yediğiniz 5'e 2 diyeti ya da bir gün yiyip bir gün aç kaldığınız çok daha katı versiyonları da var. Pekala, şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği konuya, kilo kaybı. İnsanların çoğu aralıklı orucu bu yüzden deniyor. Peki, bilimsel kanıtlar bu iddiayı destekliyor mu? Bakın bu konuda yapılmış çok önemli bir çalışma var. New England Journal of Medicine gibi prestijli bir dergide yayınlandı. Bilim insanları obezitesi olan bir grup insanı ikiye ayırdı. Her iki gruba da birebir aynı kalori kısıtlamalı diyet verildi. Tek bir farkla birinci grup tüm yemeğini sabah 8 ile akşam 4 arasındaki 8 saatlik bir pencerede yedi. Diğer grup ise aynı kaloriyi günün istediği saatinde yiyebiliyordu. Peki bir yılın sonunda ne oldu dersiniz? Sonuçlar oldukça çarpıcı. Aralıklı oruç yapan grup ortalama 8 kilo vermiş. Diğer grup ise 6,3 kilo. İlk bakışta aralıklı oruç daha iyi gibi duruyor değil mi? Ama işin sırrı şu son satırda. Fark istatistiksel olarak anlamlı değil. Yani bilimsel olarak aralıklı oruç daha üstündür diyemiyoruz. Araştırmacılar da zaten sonuç bölümünde tam olarak bunu söylüyor. Diyorlar ki gördüğümüz faydaların asıl sebebi yemeğin zamanlaması değil, basitçe toplamda daha az kalori alınmış olması. Yani aralıklı oruç insanları doğal olarak daha az yemeye teşvik ettiği için işe yarıyor olabilir. Ama zamanlamanın kendisi bir sihir yaratmıyor. Peki madem kilo verme konusunda bir mucize değil, o zaman aralıklı orucun hiç mi riski yok? Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirip potansiyel tehlikelere, o kırmızı bayraklara bir göz atalım. Çünkü hiçbir beslenme yaklaşımı olası riskleri konuşulmadan tam olarak anlaşılamaz. Amerikan Kalp Derneği'nin bu yıl yaptığı bir duyuru manşetlere bomba gibi düştü ve ortalığı epey karıştırdı. 8 saatlik yeme düzeni kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskini %91 artırıyor. Bu rakam kulağa gerçekten çok korkutucu geliyor değil mi? Ama durun bir dakika. Burada çok önemli bir not var. Bu bulgular henüz hakemli, yani diğer bilim insanlarının didik didik incelediği bir dergide yayınlanmış tam bir makale değil. Bu bir konferansta sunulmuş bir ön özet. Yani bu panik yapmak için bir sebep değil, daha çok bu konuyu daha derinlemesine araştırmamız lazım diyen bir uyarı işareti. Peki bu manşetleri bir kenara bırakırsak daha sağlam kanıtlara dayanan, üzerinde daha çok durulmuş başka endişeler var mı? Evet var. Mesela 2023 yılında yapılan bir çalışma, oruç tutma ve kısıtlayıcı yeme davranışlarının bazı kişilerde yeme bozukluklarını tetikleyebileceğini ve mevcut olanı kötüleştirebileceğini buldu. Bu gerçekten de üzerinde dikkatle durulması gereken bir risk. Bu da demek oluyor ki bazı grupların aralıklı oruçtan kesinlikle kaçınması veya sadece bir doktorun sıkı gözetimi altında denemesi gerekiyor. Eğer yeme bozukluğu geçmişiniz varsa, diyabet gibi kronik bir hastalığınız varsa, hamileyseniz veya emziriyorsanız bu tür bir diyeti kendi başınıza denemek iyi bir fikir olmayabilir. Tamam, kilo kaybı için sihirli bir çözüm değil, bazı riskleri de var. Peki o zaman soralım, ne zaman yediğimizin hiç mi bir önemi yok? Belki de hikaye sadece kilo alıp vermekten ibaret değildir. İşte burası işin en ilginç kısmı. Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Yeme penceresini günün erken saatlerine çekmek, yani kahvaltıyı atlayıp gece geç yemek yerine kahvaltıyı güzelce yapıp akşam yemeğini erken bitirmek metabolik olarak daha faydalı olabilir. Çünkü vücudumuzun bir biyolojik saati var. Sirkadiyen ritim diyoruz buna. Vücudumuz sabahları ve öğlen saatlerinde besinleri işlemeye daha programlı. Erken yemek bu ritimle uyum içinde çalışırken geç yemek bu saate karşı çalışıyor gibi görünüyor. Peki
Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde ne sonuç çıkıyor? Aralıklı oruç hakkında ne düşünmeliyiz? Bir hazine mi yoksa sadece bir araç mı? Eğer aralıklı orucu denemeye karar verirseniz, bu işi daha sağlıklı ve sürdürülebilir kılmak için aklınızda tutabileceğiniz birkaç ipucu var. Mümkünse yeme penceresini günün erken saatlerine çekin. Gün boyu bol bol su için. Egzersiz yapacaksanız enerjinizin yüksek olduğu yeme penceresine yakın zamanları tercih edin. Ve en önemlisi esnek olun. Bu bir kural kitabı değil. Sosyal hayatınıza ve vücudunuzun sinyallerine göre ayarlamalar yapın. Ve son olarak gelin aralıklı oruçla ilgili en yaygın 3 efsaneyi hızla bir çürütelim. Birincisi, aralıklı oruç kalori saymaktan üstündür. Hayır. Gördük ki kaloriler eşitlendiğinde sonuçlar da benzer. İkincisi, yeme penceresi içinde ise gece atıştırmak sorun olmaz. Hayır. Araştırmalar gece geç yemenin vücudun biyolojik saatine aykırı olduğunu söylüyor. Ve üçüncüsü, 8 saatlik pencere en sağlıklısıdır. Böyle herkese uyan tek bir sihirli formül yok, dikkatli olmak lazım. Toparlayacak olursak, aralıklı orucu metabolik bir mucize olarak değil, kalori alımını düzenlemeye yardımcı olabilecek bir çerçeve, bir araç olarak görmek en doğrusu. Ne yediğinizin kalitesi ve toplamda ne kadar kalori aldığınız her zaman en önemli faktörler olmaya devam ediyor. Eğer deneyecekseniz, yemeği günün erken saatlerine çekmek daha mantıklı görünüyor. Ve tabii ki herhangi bir sağlık sorununuz varsa bu işe bir doktora danışmadan asla başlamayın. Peki tüm bu teoriden sonra aklınıza şu soru geliyor olabilir. Tamam da bu pratikte nasıl görünüyor? Böyle bir günde ne yenir, ne içilir? Ne dersiniz? Belki de bir sonraki seferde tam olarak bunu ele alırız. Erken zaman kısıtlı beslenmeye uygun örnek bir günlük menü hazırlarız.